yok ben yine de demem. Bu tak bu kadar hadi. Koyuyordu oraya. Yani şimdi bak bir hikaye. Şimdi bu doğa 1950'de çay geldikten sonra her şey gerilemeye başladı. Ha. Her şey gerilemeye başladı. Bu sulikoli sales çupuri. Ham dünya di sale deloche oko felak koyuği. Eskiden hayvanlar donuyordu. Şimdi ottan başka bir şey yok. Sığır yok. Ya. Saat dirimi can benim var idi. Sizin var idi 15 can. Sığır. Her taraf çay. Bu bölge Sontepe işte. Yani Sontepe. Eskiden köyün merasıydı burada. İnekler otlardı falan işte şu bu. Büyük bir ormanlık vardı artık. Orman bile kalmadı şu anda. Gelen geçen ağacı kesiyor. Yani artık buraya Sontepe ismini verdim. İçine kimyasal girmeyen, kimyasal olmayan şeyler. Bazen o gübre dedikleri kimyasalı çok savunanlar oluyor. İşte neymiş? Çok mahsul veriyormuş. Çok yani parasal olayda çok para kazanılıyormuş falan ama bilmiyorlar ki yavaş yavaş ölümdür bu kimyasallar, gübreler. Ha. Hey hey. Hey hey. 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 Organik daha nasıl olsun? Organik bir şey bu çaydan sonra organik olayı kendiliğinden kalkmış. Sünni gübre atıyoruz. Gübre attığın yerde meyvenin tadı da değişti. Yani ister istemez su kaynakları, su lezzetleri değişti. Yani armut, elma her şeyin tadı değişti. Neden? Bu kimyasal gübreden dolayı. Bunu da tekrar değiştirme şansımız yok. Yani organik olsun. Organik nasıl olacak bu kadar geniş bir alanda? Yani 20 dönüm çayın varsa 3 dönüm yapacaksın ki organik yapabilirsin. Yani bunu yetiştiremezsen organik. Yani organike tekrar dönmemiz mümkün değil. Kimyasal gübre zaten ısırgan çay yapmak için gübre vurulmayan yeri bulamıyor. Tepede vurunca her tarafa gübre gidiyor. Denize bile gidiyor. Balıklara gidiyor. Bu suni gübre, kimyasal gübre bizi bitirdi. Orman bitti. Sular kurumaya başladı. Bu bizim derenin sesiyle burada uykuya giriyorduk bu derenin sesiyle. Şimdi ses var mı? Su yok ki. Helal olsun. Bu memleketten, bak bu memleketten gübre kalkmadık ki müddetçe doğada bir şey yok. Bu düğüne çocuk isteri feli konuşalım. Bir şey salen 10-15 tane feli doksa ko. Asteri feli. Benim babamın zamanında 1952'de
Şu derenin karşısında indiğimiz yerde teşvik amaçlı 1 metre genişliğinde bir dönüm yerde bir teşvik amaçlı çay yaptırdılar. Dediler ki burayı çay yapın, size teşvik de vereceğiz. Yani 1952'de dikildi. Onun dışında çay yoktu, vatandaş çay dikmiyordu. Misiriyle, lahanasıyla, hayvancılığıyla uğraşıyordu. Ne zaman ki çayda bir gelişme oldu, çayda bir verim almaya başladılar, çaya dönüştü. Şimdi fındık bahçeleri, misir bahçeleri, en güzel bahçelerde dahi herkes çayını yaptı. Yani para neredeyse, para nereden geliyorsa ona döndü ister istemez. Şimdi fındığı gördünüz. Karşıda orada fındık bahçeleri hepsi yaban hayvan geldi, kırdı, budadı. Onun için artık geriye dönüş, o zamanlarda nüfus vardı. O Kalibi dediğimiz yerlerde, o bahçelerde bekleme olurdu. Çadır kurarlardı, beklenirdi, içlikle beraber seslenirdi. Yaban hayvan gelmesin diye misirini, fasulyesini korumaya alırdı. Ağaç yok olunca sular da kesiliyor. Her şeyin evet elbette cebe para giriyor ama doğallık bitti. Meyve olmaz. Armut olur içi sakat. Elma hiç olmuyor. Dut yetişmiyor. Salatalık bir örnek vereyim. 10-20 metre ötede bizim yerli salatalığı yerken kokusu gelirdi. Şimdi zehir gibi. O da olmuyor. Doğallık bitti dedim ya, doğallık bitti. Bitirdiler. Bundan sonra bakalım ne olacak. Görkem tanıdım seni, görkem tanıdım seni, ormanda fidanıyken. Korkma benim sevdum, korkma benim sevdum, ben senin o sevdanıyken. Korkma benim sevdum, korkma benim sevdum, ben senin o sevdanıyken. Tabii ki bakkaldan, marketten aldığımız bazı değil, çoğunlukla aldığımız şeyler de hepsi ölümdür. Yavaş yavaş ölüm ve kısa ömür. Bu son tepeye daha doğrusu kimyasal giremez. Hiçbir türlü kimyasal giremez ve burası böyle kalacak. Herkese örnek olsun. Halka örnek olsun. Buradaki benim bahçeme şu anda bakıyorum etrafıma. Domateslerim, fasulyelerim, ne varsa burada yetişiyor ama bir tane gübre adına hiçbir şey yok. Yani kimyasal adına hiçbir şey yok ve ben burada doğal besleniyorum. Buradan besleniyorum. Dediğim gibi kala kala Karadeniz'de böyle birkaç tane bir son tepe kaldı. Başka da kalmadı artık. Ne ağaç kaldı, ne doğa kaldı, hiçbir şey. Çok insan olarak da, insanoğlu olarak da çok duyarsız biz. Sadece para, para, para. Başka hiçbir şey yok. Paradan başka da hiçbir işimiz yok. Bunlara karşı olduğum için bazı kişiler de beni yadırgarlar. Olsun, mübahtır. Ama dediğim gibi bir daha tekrarlıyorum. Son tepede. Son tepede yaşıyorum. Son tepede öleceğim. Buraya kimyasal giremez.
döküyorlar. Gübre dökmeden mi daha çay olmaz. İyi midir, kötü müdür? Elbette kötüdür ama vurmadığınız zaman mahsul da alamıyorsun da. Armutlar kurudu o gübre sebebiyle. Gayraymış olmuyor. Kiraz hiç olmuyor. Dünya dolar. Kestane zaten bitti. Hastalıktan dolayı. O zaman kötü oldu demek. Tabii kötü oldu. Bana sorsan iyi olmadı. Ha, neden iyi olmadı? Dünyada doğa bitti. Bak. Doğa bitti. Meyve bitti. Arka kalan ben şahsi. Kuzi na kuzi. Çorba kaşığı. Kuzi de lazut ile taksime koymuş. Bozulmayan hiçbir şey kalmadı. Derelerde az saati bende bitti tu. 50 tane, 60 tane şobimi bıraktı tasteri. Bir tane balık yok derelerde. Alabalık. Dönüş başladı zaten. Ama köylerde bir şey kalmadı. Köyde de bir şey kalmadı. Köyler yepyeni evler dikiliyor. Büyük şehirlerden doğdukları yerlere herkes dönmek zorunda kalacak ama burasını da bitirdiler. Kendi tek başına işlerdi o kara taşı. Arkayla o semerle taşıyıp da yaptı burasını. Ya o ilkel şeylerle. Şimdi bak imkanlar var, teknoloji var ama şimdi yoruluyoruz, beziyoruz. Yapmaya cesaretimiz olmuyor. Eski insanların o cesareti. Biz yöre insanları da kıymetini bilmiyoruz. Biz diyoruz ki biz ormanda yaşıyoruz. Ne güzel bu yeşillik, bu oksijenin içerisinde yaşamak kötü mü? Biz burada yaşadığımız için bu değerleri bilmiyoruz. Dışarıdan gelen, Avrupa'dan, başka bir devletlerden, yurt dışından gelen insanlar buranın değerini biliyorlar. Biz değerini hala bilemedik ama kimler biliyor? Biz yaştakiler, bizden daha büyüklerimiz, artık bizden büyüklerimiz de köyde 3-5 kişi kaldı. Artık sırada biziz. 66 yaşındayım ben de. Artık bizim üstümüzde birkaç kişi daha yaşlılar var. Artık yaşlılık sınıfına ve artık yaşlandık diyecek kişiler biz kaldık. Artık gençlerimize, gelecek olan kuşaklara bir şey söyleyip, bize bir şey sordukları zaman da yol gösterecek artık kimsemiz kalmadı. Artık bizler kaldık, artık aklımızın kestiği kadar. Biz de diyoruz ki gençlerimize doğalarınızı kaybetmeyin, organik olarak yaşamayı, köyünüze sahip çıkın, memleketinize sahip çıkın. Arazinizin değerlerini bilin, vadinizin değerlerini bilin, su kaynaklarının değerini bilin. Başka ne diyeyim? Bir tane ağaç karşıya baktığım zaman ağaç sayılmıyordu. Hayvancılık bitti. Bu köyde saysan dibinden sonuna kadar bütün haneleri bilirim. 5 hane çıkmaz inek, bir tane inek besleyen. Benim çocukluğumda 12 tane bu ahırda inek beslerdik. Her şey çarşıdan alacaksın, marketten alacaksın. Yoğurdu oradan alacaksın, yağı oradan. Ne olduğu da belli değil. Şimdi peynir, yağ, her şey sunileşti. Eski sütun lezzeti şimdi yok ki. Ya orman olan zaten orman oldu. Diğerleri çay oldu. Sıkı oturacak bir yer kalmadı ki. Eskiden elektriklerde gezerlerdi, bilmem ne yaparlardı. Hayvanlar akşam ot bile vermiyordu. Kütük gibi olurlardı. Şimdiki artık lezzet alamıyor, tat alamadığından o kadar iştahlı yemeyin. Ben bazen tuz serpiyorum, tuz. Otluklara, buralara su. Ya o zaman güzel yiyorlar. Babam o zaman çocukken dedem diyor ki bu evi yapan İbrahim dedem, ben de İbrahim'im. Çayışıklı'ya indiler. O zaman gemiyle Samsun Bafra'dan
misir gelecek ve köye çıkarıp değirmene götürüp un yapıp o çocuklara yedirecekler. O gün gemi gelmemiş Samsun, Bafra'dan İşikli'ye gelmemiş. Ellerindeki o zaman kağıt para varmış. Ben ne yapayım dedi bu parayı da yırttı, yere döktü. Ağlayarak köye çıktı ki ben akşam çocuklarıma ne yedireceğim diye. Tabii ki para yenmiyor. O zamanlarda bahçesi olan, bağı olan, misiri olan bir şey koparıp yiyordu. O zamanlarda diyordu işte şu anda çarşıya bir iniş, akış var şehire doğru ama tekrar köye bir dönüş olacak. Hayvanını yapacaksın. Aha işte fasulye işte. Aha yengeniz bizim eşim hanım işte fasulye dikmiş. Aha taze dikmiş. Bir tanesini koparsan bir tencere bir taze organik. O kadar da lezzetli ki hiç yağ da katma. Ben geçen aldım manavdan aldım inan ki 3 saat pişirdim. Her türlü yağı da kattım, tereyağı da kattım. Yani sanki aynen mantar yediğin gibi yani hiçbir lezzet yok. Onun için doğallığımızdan tamamen uzak kaldık. Niçin bu hastalıklar arttı? Hiçbir organik bir şey kalmadı. İçeri girip çektiğin yerdeki o ocak, oradaki misir ekmeği, bu bahçede misir ekerdik, toplardık. Yukarıda değirmenimiz vardı, değirmene götürürdük, okuturduk. O tereyağı ile, taze tereyağı, günlük tereyağı ile o sıcak ekmeğin arasında. Şimdi bulsan acaba döner mi yersin, onu mu yersin? Yemin ederim ben döner yemem. Neden? O dönerin içinde neler var? Hiç organik et mi var? Şişirilmiş. Hep kabartılmış et. Ve o şekilde o zaman sağlıklı insanlar vardı. Hiç hastalık ve doktor görmemişler. Babaannem 96 yaşındaydı. Vefat ettiği zaman doktora gitmeden vefat etti ama hep doğal yaşamış. Bir hane en azından 2 ton gübre vuruyor. 1,5-2 ton. Bizim bu çocuklar hesap edeyim. Hesap et. Sadece aşağıdaki alım yerinde eskiden 80 ortak vardı. Şimdi 200'ü buldu ortak. 200 karne. 2'şer tondan hesap et. Hadi birer tondan da. Böyle. Eskiden çocukluğumuzda mezrelerde sabahları her hane ineğini çözer. 3 tane, 5 tane, 8 tane neyse bizim kalabalıktı. Hayvan sesleriyle affedersin öküz, tosun sesleriyle köy neşelenirdi. Şimdi o da yok. Şimdi hayvanları besleyenler de küspe ile beslendikleri zaman hayvan beslenen evin önünden geçilmiyor kokudan. Eskiden meydanda hep ot yerdi. Otlak vardı. Ihlamur, kara ağaç, yapraklar kesilir, ineklere yem olarak verilirdi. Onlar da kurudu. Kestane kurudu. Kara ağaç hiç kalmadı. Şimdi kestaneye hastalık vurdu. Gübreden dolayı. Bütün kestaneler kurumaya başladı. Yazık bakalım ne olacak. Herhalde bal da yok. Kestane balı meşhur diyorduk ya. Yok, o da yok. Ancak yaylaya. Yaylalarda belli bir yerden sonra ağaç yok. Ama bu yoldan çıkarışınızda benim nesil var ya,
70 yaş grubu diyelim. 50-70 mi dersiniz, o arada mı dersiniz? Eskiler bir şey bilmiyordu diye onların ölmesini bekledik. Onları ürettikleri her şeyi yıktık. Biz araya koyduk onları. Buzdolabı çıktı. Buzdolabının içine koyduğun şeyler ne? Kapağı açınca. Bütün endüstriyel ürünler. Market ürünleri. Onun için kap yapmış, senin evine koymuş. Peki ne kadar lezzetten vazgeçtin o buzdolabı girdikten sonra? Kurutulmuş balık yiyebiliyor musun? Tütsülenmiş. Yok. Turşular kalktı. Çünkü o gıdaları muhafaza etmek için hem lezzet üretmişler eskiler. En azından nasıl sakladıklarını biliyor musun? Saklama yöntemleriyle peynirler üretmişler. O peynirleri bulabiliyor musun? Yok. Serenderler vardı, gıda depolama yerleri. Kurutulmuş hurmalar, kara yemişler, kurutulmuş işte çeşit çeşit elmalar, çeşit çeşit armutlar, asarlardı hurmaları. Onları yiyebiliyor muyuz? Yok. Doğal, orijinal şeylerdi onlar. Hangi kabraya dolduruyorsun da o tavaya boşaltıyorsun? O tavaya boşaltınca kadar süzüyorsun. Bu kabra niye tutuyorsun tavaya boşaltıp? İstiyorlar. İstiyorlar da ne? Yok, bulan ne tanıdılar? Ben boyu kalıyorum. Kendime ben ne kalıyorum? Şimdi ha bu boyu bir şey.